Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Sinop'tan gelen güzel habere gideceğiz. Şimdi Sinop'tan geldiyse o güzel haber nedir? Bir füze test atış anıdır değil mi? Kıymetli dostlar, evet füzeydi fakat hava savunma füzesinin test atış anlarına gideceğiz. Siper Blok 2'miz vardı, hatırladınız mı? Blok 1 şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. 100 kilometreden fazla hava soluyan hedeflere karşı etkiliydi. İşte bugün Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün, Siper Blok 2'nin yani 150 kilometreden fazla menzili bulunan hava savunma sisteminin test atış anlarını bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tabi paylaşımda bazı dikkat çekici detaylar da vardı. Bugün hepsine inşallah göz atacağız fakat ilk olarak şöyle Siper 2'nin test atış anlarını bir beraber izleyelim. Çünkü ciddi kaçış manevrası yapabilen bir hedefe karşı test edilmişti. Evet, Sinop'tayız. Tarihte Haziran 2026, gördünüz mü? Bu ay içerisinde, yani 1-2 haftalık bir olay bu, taze. Hedef uçak büyük ihtimalle Şimşek. Menzil bilgisi şurada, bakın. Normalde şu açık olurdu daha öncesinde. Şurada mesela işte hedef uçağın kaç kilometre ötede seyrettiği, menzilinin ne olduğu, irtifasının ne olduğu hep yazardı ama bu videoda paylaşılmamış. Kim bilir, belki 170-180 kilometredir. Aşağısı pek çıkmadı çünkü daha önceki videolarda. Angaje ol. Şu tuş işte bunu düşman olarak tanımladı, gidiyor şu an füze. Bakın atılacak şimdi birazdan. Ve Siper Ürün 2'nin füzesi launcher'den ateşlendi. Çok kıvrak bir füze ha. Bakın. Ciddi bayağı kıvrak bir füze. Şu manevralara baksanıza. Şimdi birazdan hedef daha da bir kıvrak fakat Siper Ürün 2 gerçekten de mükemmel bir şekilde vuracak. Şimdi şuraya dikkat edin lütfen. Hedef bildiğiniz böyle hani Snake yılan oyunları vardı ya eskiden telefonlarda. Aynı onun gibi bir sağ bir sol. Zaten burada da oynuyor bakın. 90 dereceye tam şekil almış. Tam o esnadayken güm şu an vurdu. Bakın. Şimdi izlediğimiz bu videoda Siper Ürün 2'nin nokta atışı kaçabilen bir hedefi dahi etkisiz hale getirdiğini hep birlikte gördük değil mi? Tabii ki de gerçek savaş ortamında, gerçek savaş uçağı test anında farklı olur ama bunlar bile bizim için çok güzel bir başlangıç kıymetli dostlar. Yani Süper Şimşek deyip geçmeyin. Süper Şimşek yeri geldiğinde 10 numara 5 yıldız taarruzla yapıyor. Yani öyle yavaş bir şey değil. Kendisini F-35, F-16 olarak gösterebilen bir hedef uçaktan bahsediyoruz. Yani hızı onların süratine yakın olacak ki kendisini o şekilde tanısın değil mi, elektronik harp kullanarak? Yani bundan dolayı hedefi asla küçümsemeyin. Devamında şu çok sevindirici, artık Siper Ürün 2 bu yıl içerisinde envantere girecek Allah izin verirse. Siper Ürün 1 daha önce demiştim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu an aktif kullanımındaydı. Artık kıymetli dostlar, biz 150 kilometreden fazla menzille kendi işimizi kendimiz çözeceğiz. Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bu çok sevindirici. İşte S-400'er 300-400 kilometrelik alanı koruyacağız diye gittik, milyarlarca dolar verdik seneler önce. Evet, o günün şartlarında belki gerekliydi, belki size göre gereksizdi. Orası tartışılırdı ama artık kıymetli dostlar, biz en azından 150 plus bandında kendi üretimimiz olan hava savunma sistemlerimizle kendi göbek bağımızı kesebileceğiz. Yani fabrikası bizde değil mi? Elin 300-400 kilometre ötedeki hedefi vurulur hava soluyan. Biz ne yaparız? Elden alacağımıza ikişer üçer tane ara böyle siper koyarız. 150, 2 tane 150 koysak 300. Hadi deyin ki başkalarının bir tane hava savunma sistemine denk olsun ama istesek de vermiyorlar. Alabildiğimizde de ortalık zaten karışıyor. Malumunuz işte S-400, F-35 olaylarından dolayı. Bu çok sevindirici, biliyor musunuz? Bugün Milli Savunma Bakanlığımız da yine aynı şekilde Siper Ürün 1'di büyük ihtimalle. Çünkü teslim edilmişti. Onlar da yine Sinop'tan bir video paylaşmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli siper hava savunma silah sistemi yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı deniliyordu. Yine burada da Siper Ürün 1 ateşlenmişti. Görmüş olacağınız üzere Siper Ürün 1'in Süper Şimşek'i de vuruş anları bu şekilde Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Şimdi ufak bir başa döneceğiz. Siper Ürün 2'nin test atış videosundaki bazı metinlere gideceğiz. Dedim ya hani Haluk Görgün bir metin paylaşmıştı diye. O metin mi karşımıza gelsin? Ne diyordu Haluk Görgün?
İlk kelime var ya, aslında birçoğumuz böyle direkt hop okulu geçti. Fakat şurası var ya, şurası çok can alıcı. Basit bir ifade değil. Dağıtık mimari. Ne bu dağıtık mimari? Allah Allah. Gelin hep birlikte dağıtık mimariyi videodan öğrenelim. Kıymetli dostlar, şimdi örnek veriyorum. Siper hava savunma sisteminde farklı farklı görevlere üstlenen yapılar var değil mi? İşte mesela Alp radarı, devamında burada lançerler, füze atış lançerleri, kontrol istasyonu. İşte bu dağıtık mimari ne oluyor biliyor musunuz kıymetli dostlar? Bu launcher veyahut da hava savunma radarı veyahut da kontrol sistemi kilometrelerce mesafede yer alabiliyor. Bu mesela kontrol istasyonundaki görevli ekip yer altındaki bir sığınakta görevini icra ederken örnek veriyorum hava savunma radarı Alp 20-30 kilometre ötede görevini icra ediyor. 20-30 kilometre ötede de atıyorum füze lançerlerimiz bulunacak. Yani düşman bir kışlada toplanmış siper hava savunma sistemiyle karşılaşmayacak. Dağıtık dağıtık böyle 30 kilometre arayla gerçekten de hani bir tanesi etkisiz hale gelse Allah korusun diğerlerinin görevini rahatlıkça yerine getirebileceği bir sistemden bahsediyorduk. Bu dağıtık mimari bu anlama geliyordu. Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün bu gönderiyi neredeyken paylaştı biliyor musunuz? Japonya'daydı. Japonya'da ne işi var Savunma Sanayi Başkanımızın? Az buçuk tahmin etmişsinizdir. Valla benim de gönlümden o geçti. Görmüş olacağınız üzere acaba bu toplantıda veyahut da Haluk Görgün'ün Japonya ziyaretinde ana gündem maddesi nedir? Ben sizlere bir tahminimi söyleyeyim. Büyük ihtimalle artık Japonya ile Bayraktar TB3 konusunda ciddi bir şeyler olabilir. Olması da gerekli zaten. Bakın burada Savunma Sanayi Başkanımız Japonya Savunma Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirmiş. Yani Savunma Bakanlığı'nın binasına da gitmiş. Bu görüntüler rastlantı değil. Japonya'ya TB3'ü ya öyle ya böyle satacağız ki biz reklamımızı güzel bir şekilde yapacağız. Teknolojinin başkenti Japonya'ya TB3 gittiği anda dünyada bambaşka bir boyuta geçeceğiz. Teknoloji devi Türkiye'den teknoloji alıyor. Bu ne demek? Türkiye'nin o alanda daha iyi olduğunu kabul ediyorsun ki Türkiye'den alıyorsun demek. Bu çok güzel olacak. Allah izin verirse yakındır. Kıymetli dostlar hemen devamında tabii hava savunma sistemlerinden bolca haber aktardım sizlere bugün. Aselsan herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Mesela daha 1-2 gün önce yine milyonlarca, yüz milyonlarca dolar değerinde yurt dışına satış gerçekleşmişti. Fakat bugüne geldiğimizde Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalanmış. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yıllar arasında gerçekleştirilecekmiş. Tahmin edeceğiniz üzere artık çelik kubbedeki Aselsan unsurları bu sözleşme kapsamında 2032 yılına kadar teslim edilecek. Saha İstanbul'da tanıtılan bakın drone önleme sistemlerinden tutun, Gökberk, lazer silah, Korkut. Bunların hepsi kıymetli dostlar Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında resmiyete bağlanarak teslimat tarihi de bu şekilde belirlendi bugün. Son olarak da kıymetli dostlar hep birlikte bir Makine Kimya'nın Tolga yakın hava savunma sistemi kendisini geliştirmeye devam ediyor. Diyebilirsiniz Kaan zaten Tolga'da her şey yok muydu? Yani Tolga daha neyi katacak bünyesine? Öyle değil kıymetli dostlar. Makine Kimya ciddi Sayın İlhami Bey Genel Müdür bu işi kafasına koydu. Zaten Makine Kimya'nın Tolga ürünündeki parçacıklı mühimmatlar 12-7'ler 20 milimetrelik parçacıklı mühimmatları hepimiz görmüştük. Enfal 17 füzesi, lazer hava savunma sistemi bunların hepsini zaten görmüştük kıymetli dostlar. Fakat bugün makine kimya endüstrisi harp alanında nokta atışı diyebileceğimiz bir faaliyetten video görüntü paylaşmıştı. Görüntülerde ne görüyorsunuz? Bir tane pick-up'ın arkasında 2 tane personel. Elindeki normal piyade tüfeği bakın MPT-76 mı? Onunla ateş ediyor. Neye? Kaçış manevrası yapan, sağa sol zikzak çizen hareketli bir drone'a. Ve fark etmişseniz niye bu kadar kolay vuruldu bu hedef değil mi? Şura bakar mısınız? 7-8 mermide hemen hedef etkisiz hale geldi. Normalde Ukrayna-Rusya savaş sahasında bu kadar kolay mıydı bu mevzu? Hayır. Adamlar 3'er 5'er şarjör boşaltıp yine vuramıyordu. Fakat kıymetli dostlar burada şu yeşil şarjör var ya, bu yeşil şarjör aslında tüm 7.62 silahlarda rahatlıkla kullanılabilen fakat içerisinde parçacıklı mühimmat bulunan Makine Kimya'nın özel geliştirmiş olduğu bir şarjör. 7.62 şu mühimmat kıymetli dostlar bir personel örnek veriyorum 4 tane şarjör mü taşır harp sahasında? Günümüzün harp koşullarında FPV dronlar çok büyük tehdit.
Bizim Türk askeri ne yapacak biliyor musunuz? Bir şarjörde şu yeşil şarjörden takacak. Orada da işte 20-30 tane mermi olacak 7.62'lik. Bu mermi kıymetli dostlar namludan aynı düz bir şekilde çıkacak. Aynı 7.62 tek çekirdekli mermi gibi. Fakat namludan çıktıktan sonra parçacıklı mühimmat haline dönüşüp bakın milli piyade tüfeğinden parçacıklı saçma saçacağız. Mevzu bu ve kolaylıkla drone etkisiz hale getirilmiş olacak. Bu hayati bir öneme sahipti. Yoksa personel nasıl denk getirecek bunun atışını yani düşünsenize. Ama dediğim gibi makine kimya Sayın İlhan Bey bu konuda mükemmel bir adım attı. Bundan önce piyadeler elinde pompalıyla gezecekti. Bitimde atıyorum bir kişi elinde pompalıyla gezecekti. Ona gerek yok. Hemen tehdit fark edildiği anda şu yeşil şarjörü takıyorsunuz. 7.62'lik parçacıklı mühimmatla işi çözüyorsunuz ve örnek veriyorum milli modern makineli tüfeğe de takılıyor bu. 7.62 kullanan her şeyden atılıyor. O kadar pratik, mükemmel bir çözümdü. Son olarak da bugün sizlerle paylaşmak istedim bu görüntüleri diyorum ve bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olursanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Videoyu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.